Gülce Hobi YouTube kanalımdasınız sevgili arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Bugün yine yepyeni bir anlatımla sizlerle birlikteyim. Sevgili Nevriye ablaya ait harika bir model. Çeyizlerin vazgeçilmezi olacak incili, bu şekilde iki renkli bir model arkadaşlar. Modelimizi ben 38 numara için hazırladım. Sürekli takip edenler biliyordur. Sürekli 38 numara için hazırlıyorum. Diğer ayak numaralarını ayarlamam kolay oluyor ondan sonra arkadaşlar. Şimdi bu burun kesme kısmına kadar bakın 10 tane model yapıyorum. 11. de ikinci sırasında modelin ön kısmına geçiyorum arkadaşlar. Buraya kadar 33 sıra. Sizlerin elinden büyük olursa 9. modeli yapıyorsunuz. 9. modele kadar yaparsanız 30 sıra olacak arkadaşlar. 9. modelden sonra şunu yapıyorsunuz benimle birlikte. Her bir model 3'er sıradan oluşuyor. 30 sıra küçük gelirse mesela buradan bir sıra fazla boş sıra örebilirsiniz arkadaşlar. 24 ilmek 33 sıra 38 numara için. Pembe ipimizin numarası bu şekilde arkadaşlar. 2 dizi şu şekilde tuhafiyelerde bulabileceğiniz 4 numara inci gerekiyor. Patiğimizin sadece ilk sırasında arkadaşlar bu 3 numara tığ kullanıyorum. Buna ilmekleri alıyorum. Patiğimizin tamamını da 2,5 numara tunus tığ ile örüyoruz. Bu tığı çok soruyorsunuz. Videonun ilk dakikalarını bile izlemeden tığımı soranlar var. Beni üzüyor bu durum. Arkadaşlar bütün videolarda anlatıyorum. Uzun tunus tığını şu kadar ölçüyorum bakın. Öreceğim kadar, bu herkesin el ayarına göre değişir. Bunun kalemlerin, boş kalemlerin içi var. Onun içine de ne kadar gireceğini hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Kestikten sonra içine takıp silikonla yapıştırıyorsunuz. Bu hiçbir yerde satılmıyor. Kendiniz hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Tığımız bu şekilde. Normal tunus tığ. Alta gelecek. Patiğimizin bu alt kısmına gelecek. Hangi renkle kullanacaksanız arkadaşlar o ipimizi alıyoruz. Bir dizi inciyi bakın. Şu ipimizin ucuna bu dizimizin incimizin ipini bu şekilde bağlıyoruz. Sonra incileri bu şekilde öreceğimiz ipe takıyoruz. Bir dizi inci. Yaklaşık her model için 8 tane inci gerekiyor. O şekilde de kaç inci gideceğini de hesaplayabilirsiniz. 220-230 adet inci gerekiyor bir patik için arkadaşlar. Bu şekilde bütün inceleri ipimize takalım. Hemen ilmek alarak modelimize başlayalım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. 3 numara tığımı sol elime alıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi hemen almaya başlıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde beğendiğim için tercih ediyorum bu ilmek alma şeklini. Sizler zincir çekerek de her zincirin içinden birer ilmek çıkartarak 24 ilmek alabilirsiniz. Taban kısmını yaparken bu alma şekliyle muntazam durduğu için ben bunu yıllardır bu şekilde başlıyorum patiklerimi. Kanalıma abonelik ücretsiz. Abone olarak bana destek vermeniz beni mutlu eder arkadaşlar. Videoda anlatmayı unuttuğum kısımlar olursa yorumlarda sorabilirsiniz çekinmeden. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23. 23 olunca bir tane sıkılama zinciri çekiyorum ve sağ tığımdaki ilmeği sola takıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 24 tane ilmek oluşturduk. İlmekleri toplayarak ilk sıramızı örmüş oluyoruz bu şekilde. Üç numara tığımla burada işim bitiyor arkadaşlar. Şimdi hemen bu kenarda 11 tane ilmek ana renkle örüyoruz, pembeyle. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Sonra beyaz ipimi alıyorum. Kalan 13 ilmeği beyazla örüyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12. Sadece bu sırada biraz zorlanıyoruz şu köşelerde. Bu sonuncu ilmeği arkadaki teliyle alalım. Şu sondaki ilmekleri arkadaşlar arkadaki teliyle alıyorum ben. Patiğimizin ağız kısmı genişleme yapmasın diye. Sonra ilmeklerimizi rengiyle toplayarak geriye dönüyoruz. Bundan sonra modelimizi kurmaya başlayacağız inşallah. Videonun sağ üst köşede 3 tane nokta var arkadaşlar. Oynatma ayarlarından videonuzun hızını kendinizin hızına göre ayarlama yapabilirsiniz. Hızlandırıp yavaşlatabilirsiniz. Şimdi bu kenardaki 11 tane ilmek patiğimizin bitişine kadar sabit olarak devam edecek arkadaşlar. 11 tane ilmeği ördüm. Sonra 1 2 pembe ipi bu şekilde yürütelim. 3 ve 4. 4 tane beyaz ördükten sonra bu pembe ipi öne alıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde arkadaydı. Öne alıyorum. 3 tane beyazla örüyorum. 2 ve 3. Sonra iki tane inciyi bu şekilde öne alarak bakın. Bu pembe ipimi buradan arkaya alıyorum. Beyaz ipim burada arkadaşlar. Sonra kalan ilmekleri beyazla örüyorum. 3 4 5 ve 6 tane. Şu şekilde tam buranın genişliği kadar olacak arkadaşlar. Bu pembe ipimiz bol ya da dar olmayacak. Sonra geriye dönüyoruz. 3 4 5 tane ördüm. Bakın şu pembeden bir önceki ilmek arkadaşlar. Bu ilmeğimi çıkartıyorum. Bu arkadaki pembe ipimi öne alıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 tane ilmek ördüm. Şu ilk sırada
örerken bakın orada 3 tane örmüştük. Şimdi 5 tane ördük ve 2 tane inciyi yine ipimin önüne alıyorum bu şekilde ve tığımdaki ilk ilmeği çıkartarak bu pembe ipimi arkaya alıyorum arkadaşlar. Ve yine bakın tam buranın örgümüzün genişliği kadar, ne eksik ne fazla, ilmeğimi takıyorum. Şu ipimizi de şu şekilde ileri doğru taşıyoruz. 2 ve 3 tane ördüm. Pembe ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimizi 11 tane ilmeği pembe ile toplayarak 3. sırayı geriye dönüyorum. Şimdi 4. sıramızda yine 11 tane pembe ilmek örelim. Sonra 1 ve 2 tane beyaz ördüm. Pembe ipi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 tane beyazla ördüm. Yine 2 tane inciyi ipimin önüne alıyorum. Pembe ipimi arkaya alıyorum. Kalan 1 2 3 4 tane ilmeği örüyorum. Geriye dönelim. 1 2 ve 3. Yine ilmeğimi, beyaz ilmeğimi çıkartıyorum. Pembe ipimi arkadan öne alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada arkadaşlar yine son kez 2 tane incimizi öne alıyoruz. Bakın şu alttaki şu var ya, bakın bunu bol ya da dar bırakmayın. Tam örgümüzün genişliği kadar bırakın. Şu 2 incimizi de öne aldım. Beyaz ilmeğimi çıkartıp ipimi arkaya aldım. Bu kadar basit arkadaşlar, bakın. Bu tam buranın genişliği kadar olacak. Sıkmayın ya da gevşek bırakmayın. Tam buranın genişliği kadar, örgümüzün genişliği kadar. Sonuncu bir tane ilmeği beyazla ördüm. Şurayı pembeyi örmeye geçerken burayı düzeltin. Ondan sonra örgünüze devam edin toplamaya. İlmeklerimizi toplayarak geriye dönelim. Şimdi sabit ilmeklerimizi örelim. 11 tane pembe ilmeği. Sonra arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane arkadaşlar. 5 tane beyaz ördüm. Bir tığ yardımı ile bakın şunları incilerin yarısını sağ tarafa, yarısını sol tarafa kaydıralım. Tığımızı alttan alalım. Şu bakın 5 tane ördük. 6. ilmeğimiz var. 6. ilmeğimizi bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Bakın 5 taneyi ördük. Bu incilerimizin ortasından, ipin altından şu 6. sıradaki ilmeğimizi bu şekilde çekiyorum ve örüyorum.
ilmeği tığıma takıyorum. 6. ilmek. Sonra bakın şu alttakileri kaçırmamak için bir tığ yardımı alabilirsiniz başka bir tığdan. Bu şekilde 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bu beyaz ilmekleri sayın. Arkada ilmek unutursanız filan düzeltme şansınız olur. Modelimizi bu şekilde arkadaşlar bakın. 3 sırada bir model oluşuyor. Şimdi geriye dönüyoruz. Beyazı beyazla. Pembeyi pembeyle. İki, 4, 5 sıra ördük. 6. sıradayız. Kenardaki sabit 11 tane pembe ilmeği örüyorum. Sonra 1, 2 pembe ipimi alttan ilerletiyorum. 3 ve 4 tane beyaz ördüm. Pembe ipimi öne aldım. 1, 2, 3 tane beyaz ördüm. 2 tane incimi öne aldım. Pembe ipimi bakın bu şekilde arkaya koydum. Sonra kalan 2, 3, 4, 5, 6 tane beyaz ilmeği ördüm. Geriye dönüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane ördükten sonra ilmeğimi çıkartıyorum. Bu pembe ipimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane örüyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 2 tane inciyi öne alıyorum. İpimi arkaya atıyorum arkadaşlar. Tam örgümün genişliği kadar bırakıyorum bu ipleri. 1, 2, 3. Beyaz ördüm. Pembeleri de pembeyle örerek geriye dönüyorum. Kenardaki pembeleri pembe ile örüyorum. Sonra 1 ve 2 tane beyaz ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane beyaz ördüm. 2 tane inciyi öne aldım. İpimi arkaya aldım. Pembe ipimi. Kalan 4 tane beyaz ilmeği beyazla ördüm. Geriye dönüyorum. 1, 2 ve 3. İlmeğimi çıkartıyorum. Pembe ipimi öne alıyorum. 2 tane incimi öne aldım bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane beyaz ördüm. Tam
bu örgümün genişliği kadar arkadaşlar. Bakın yine ayarlıyorum onu. Bu sonuncuyu da bu şekilde ilmeğimi çıkarttım ve ipimi arkaya aldım. Şu şekilde bir taneyi ördüm. Bakın şurada bolluk bırakmayın. Darlık da yapmayın arkadaşlar. Tam örgümüz kadar olacak. Pembeleri örerek geriye dönüyorum. İlmeklerimizi alalım. 11 tane pembe. Bir, 2, 3, 4 ve 5 tane beyaz ördüm. Sonra diğer tığımı aldım. Bakın bu incilerin yarısını sağ tarafa, yarısını sol tarafa. Sonra tığımı alttan, iplerimin altından alıyorum. Şu 6. ilmeği bakın. İlmeği bu şekilde çıkartıp örüyorum ve tığıma takıyorum. Sonra şu şekilde bakın arkadakileri atlamadan örmemiz gerekiyor. 6, bu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane beyaz. İkinci modelimizi de bakın bu şekilde yaptık. Geriye dönüyoruz. Rengini rengiyle örerek bakın bu şu sıra aradaki boş sıra oluyor arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi her 3 sırada bir tane modelimiz oluşuyor. Şimdi 3. modelimizin ilk sırası 11 tane pembe örüyorum. Bir, iki, şu pembe ipimi ileri taşıyorum. 3, 4. Pembe ipi öne alıyorum. Arada 2 ve 3 tane örüyorum. 2 tane inciyi öne alarak pembe ipimi arkaya alıyorum. 6 tane beyaz ilmek, 3, 4, 5 ve 6 toplayarak dönüyorum. 2, 3, 4, 5 ilmeğimi çıkartıyorum. Pembe ipi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek örüp ilmeğimi çıkartıyorum. 2 tane inciyi öne alarak pembe ipimi arkaya alıyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3 beyaz ördüm. Sonra kalan ilmekleri pembe ile örerek 3. modelimizin 1. sırasını yaptık. Şimdi 2. sırasına geçelim. 11 ilmek örüyorum. Bir, 2 tane beyaz ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Bakın 2, 4, 6 ve 7. 2 tane incimi öne aldım. İpimi arkaya aldım. Kalan 4 tane ilmeği beyazla ördüm. Geriye dönüyorum. 2 ve 3 tane ördüm. İlmeğimi çıkarttım. Pembe ipimi öne aldım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane beyaz ördüm. Bu alt sıradaki ipimi kontrol ediyorum. 2 tane incimi öne alıyorum. Sonra bakın tam örgümün genişliği kadar ilmeğimi çıkartıp pembe ipimi arkaya alıyorum. Bir tane beyaz örüyorum. Şimdi pembeyi örmeye devam ederken şurayı kontrol ediyorum arkadaşlar. Sonra ilmeklerimi örerek geriye dönüyorum. Üçüncü modelimizin 3. sırası. Pembe ilmekleri pembe ile örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane beyaz örüyorum. Tığımı elime alıyorum. Diğer tığımı incilerimin yarısını sağa, yarısını sola, bakın bu şekilde dağıtıp pembe iplerimin altından 6. ilmeği bu şekilde çekiyorum ve tığıma takıyorum. Bu 7. Arkada ilmekleri unutmuyorum. 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bu şekilde arkadaşlar. Bir model daha yapalım. Geriye dönelim sırayı. 3 tane modelimizi tamamladık. 4. modelimizin 1. sırası. 4.'yü de yapalım. Sonra arkadaşlar patiğimizin ön kısmında buluşalım sizlerle. 11 tane pembeyi ördüm. 1, 2, 3. Şu pembe ipimi ileri taşımayı unuttum. 3 ve 4. Pembe ipimi öne aldım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 2 tane incimi öne aldım. Pembe ipimi arkaya aldım. Kalan 6 tane ilmeği beyazla örüyorum. Toplayarak geriye dönüyorum. 3, 4 ve 5. 5. ilmekte pembe ipimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ördükten sonra 2 tane inciyi öne alarak ve pembe ipimi arkaya alıyorum. Tam örgümün genişliği kadar ipimi bırakıyorum. İpimi kontrol ederek pembe ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar. Şurada bakın ilmeği kaçırmışım. İlmeğin telini, bunları bu şekilde düzeltiyorum arkadaşlar. Geriye dönüyoruz.
Dördüncü modelimizin ikinci sırasındayız. Pembe ilmeklerimi örüyorum. On bir ilmeğimi ördüm. Bir, iki tane beyaz ördüm. Pembe ipimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmek ördüm. 2 tane incimi öne alarak pembe ipimi arkaya aldım. 4 tane ilmeğimi beyazla ördüm. Geriye dönüyorum. 1, 2 ve 3. Sonra ilmeğimi çıkartıp pembe ipimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmeğimi ördüm. Şu alt sıradaki ilmeğimi kontrol ettim. İpimi, pembe ipimi bakın. Sonra pembe ipimi arkaya alıyorum. 2 tane inci orada bırakarak buranın devamında şu ipimi tam bu örgümün genişliği kadar bıraktığıma emin oluyorum arkadaşlar. Sonra ilmeklerimi toplayarak devam ediyorum. Ve dördüncü modelimizin üçüncü sırasındayız. Pembeleri pembeyle ördüm. Sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek beyazla ördüm. Diğer tığımı aldım. İncilerimin dördünü sağa, dördünü sola kaydırarak pembe ipimin altından 6. ilmeğimi çekiyorum ve beyazla örerek tığıma takıyorum. 6, bu 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane ilmeğimi tekrar örüyorum arkadaşlar. Nasıl şahane bir şey oldu. Bu şekilde bakın. 4 tanesini sizinle birlikte ördük. Benimle aynı sayıda örecekseniz 10 tane örüyorsunuz arkadaşlar. 11. de sizlerle buldum. Evet arkadaşlar bakın. 2, 4, 6, 8 ve 10 model yaptım. Şimdi bakın. Şu alttakileri kenarlarından tutturdum. Modelimiz bakın. Tutturmadıklarımız bu şekilde. O şekilde de kötü durmuyor arkadaşlar. Fakat benim gibi tutturmak isterseniz modelin tabanını yapmadan önce şimdi göstereceğim şekilde bakın pembe ipimin 3 katlı tek katını çıkarttım arkadaşlar. 2 kat yaptım. Bu incilerin geçeceği kalınlıkta bir iğne ile bakın şu inciden bakın şu pembe ipin olduğu yerden 1 santim 1 milim arkadaşlar geriden bu şekilde iğnemi çıkartıyorum. İncimin içinden bu tarafa doğru geçiriyorum ve tam bu ipimizi çıkarttığımız noktadan arkadan çekiyorum. Diğer incime geçiyorum. Bakın incimiz şuradan çıkış noktası burası. Buradan 1 milim geriden iğnemi çıkartıyorum. Sonra incimin içinden
Bu tarafa doğru ipimi geçiriyorum. Sonra iğnemi tam bu ipimizi arkadan aldığımız noktadan bu şekilde bakın incileri tutturuyorum. Tam köşeye tutturuyorum. Bakın 1 milim geriden iğnemi çıkardım. İncimin içinden geçirdim. İpimizin çıkış noktasından iğnemi geriye çıkardım. Tekrar sonuncu incimin 1 milim, bakın ipimizin çıkışının 1 milim gerisinden ve incimin içinden ve bu pembe ipimizin çıkış noktasından iğnemi geçiriyorum. Şu tarafı da göstereyim. Bakın şimdi arkadan şu şekilde, evet, şuraya ipimi bu şekilde taşıdım. Bakın bir de bu beyaz tarafı göstereyim. Bu incimin 1 milim gerisinden iğnemi çıkardım. Bu şekilde incimin içine geçirdim ve ipimin çıkış noktasından iğnemi arkaya aldım. Bakın ikinci incimizi çıkış noktasından, bakın 1 milim geriden ve incimin içinden ve çıkış noktasından aşağıya. Üçüncü incimin 1 milim gerisinden, incimin içinden ve ipimin çıkış noktasından 1 milim içeriden, incimin içinden ve ipimin çıkış noktasından. Bu taraflarını tutturması da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz bakın bu şekilde de kelebek gibi çok hoş duruyor. İsterseniz benim gibi tutturabilirsiniz. Fakat tabanı yaptıktan sonra zor oluyor. O yüzden size bu halinde göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 6, 8, şurası 10. Bu 11.'nin ilk sırasını düz öreceğiz. İkinci sırasında kesme işlemlerimize başlayacağız. Yani bu sol tarafta, sağ tarafta 11, sol tarafta da 11 tane modelimiz var. Şimdi ilk sıramızı normal örüyoruz. Kenardaki pembeleri 11 pembe ilmeği 11 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane beyaz örüp pembe ipi öne alıyorum. 3 tane örüyorum. İki incimi öne alarak pembe ipimi arkaya alıyorum. Kalan 6 tane ilmeği beyazla örüyorum. Burası 33. sıra, sağ tarafın son sırası arkadaşlar. 4 ve 5 tane beyaz ördükten sonra pembe ipimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane beyaz örüyorum. Ve pembe ipimi arkaya alıyorum. Tam örgümün genişliği kadar ipi bırakıyorum. İpi bu şekilde geriye doğru pembe ipimi taşıyorum. Sonra pembe ilmeklerimi örüyorum. Şimdi bu sırada kesme işlemlerine geçeceğiz. Eksiltme işlemlerine, patiğimizin ön kısmına yani. 11 tane pembeyi örüyorum. İki tane beyaz ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, 3,
4, 5 ve 6, 7 tane arkadaşlar beyaz ördüm. İpimi öne aldım. Pembe ipimi ve arkaya 1, 2 tane örüyorum. Bakın buradaki 2 taneyi eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Geriye doğru ipimi, pembe ipimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane ördüm. 2 inciyi ön tarafa alarak pembe ipimi arkaya aldım. Bir tane beyazı ördüm. Şimdi yine bakın öndeki örgümüzün genişliği kadar ipimizi bırakalım ve ilmeklerimizi toplayalım. 11 tane pembe, 1, 2, 3, 4, 5 tane beyazı örelim. İncilerimizin dördünü sağa, dördünü sola alarak alttan geçirelim. Tığımızı 6. ilmeği bu şekilde örüp tığıma taktım. Bu 7, 2, 4, 6, 7 arkadaşlar. 8 ve 9. Bakın ilk eksiltmeyi şu sırada yapmıştık. Burada da 2 tane eksilterek geriye dönüyoruz. Beyazları beyazla, pembeleri de pembeyle örüyoruz. Diğer sırada 11 tane pembeyi örüyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane beyaz örüyoruz. Yine 2 tane eksiltelim. Şimdi yine 11 pembeyi örelim. Bir, 2, 3, 4 ve 5 tane beyaz örelim. Bu şekilde ikişer ikişer eksiltmelere devam edelim. Diğer sırada 11 tane pembe, 1, 2 ve 3 tane beyaz. Yine 2 tane eksilterek dönelim geriye. Kenardaki 11 tane ilmeği örüyorum. Pembe ile. Bir tane
beyaz örüyorum. 2 tane eksilterek geriye dönüyorum. Yine kenarda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane, bakın bir beyaz ve bir pembeyi eksilterek geriye dönüyorum. Şimdi son eksiltme sıramız. 8 ilmek örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. Geriye dönüyoruz. Bu şekilde bakın ikişer ikişer inerek eksilterek 8 kaldı. Şimdi arkadaşlar şurayı bitirdik. Şu modelimizi yapmaya başlayacağız şimdi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pembeden sonra 1, 2, pembeyi ileri taşıyorum. 3 ve 4 tane beyaz ördüm. Pembe ipimi öne aldım. 1, 2 ve 3 tane beyaz ördüm. 2 inci öne alarak pembe ipimi arkaya aldım. Kalan 6 ilmeği beyazla örüyorum. 4, 5 ve 6. Geriye dönerek 2, 3, 4 ve 5 tane ördüm. Pembe ipimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. 2 incimi öne aldım. Ve pembe ipimi arkaya aldım. Tam örgümün genişliğinde ipi bıraktım arkada, önde. Bu şekilde pembe ilmeklerimi de pembe ile örerek toplama sırasını tamamladım arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradayız. Toplama sırasının 11 tane pembe ilmek örelim. İki tane beyaz ipimizi öne alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örelim. 2 incimizi öne alarak pembe ipi arkaya alalım. 1 ve 2 tane örüyoruz. Burada 2 tane yine eksiltiyoruz. Bir tane örüp geriye dönüyoruz. Şimdi ipimi, ilmeğimi çıkarıyorum. Pembe ipimi öne alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane ördüm. 2 inci öne alarak pembe ipimi arkaya aldım. Bir ilmek beyazla ördüm. Öndeki iplerimi kontrol ederek pembe ilmeklerimi de topluyorum arkadaşlar. Diğer sırada 11 tane pembe ilmeğimi örüyorum.
1 2 3 4 5 tane beyaz ilmek ördüm. İncilerimin dördünü sağa, dördünü sola kaydırdım. Tığımı alttan geçirdim ve 6. ilmeğimi bu şekilde ördüm. Tığıma taktım. Yedi, 8 ve 9 ilmek beyazla ördüm. Bakın şu kenardaki iki taneyi yine eksilterek geriye dönüyorum. Öndeki dilimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine ikişer ikişer eksilterek 8 pembe kalana kadar eksiltmeleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Toplama sırasında da modellere başlıyorsunuz. Öndeki dilimlerimiz bu şekilde. Şimdi burada bir ara verelim. Bu şekilde bakın 11 ilmek pembeyi ördüm. 2 3 4 5 6 ve 7 tane beyaz örüyorum. Geriye dönüyoruz. Bu şekilde yine ikişer ikişer eksiltmeleri 8 kalana kadar yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizlerle bakın şu ördüğümüz bu öndekinin bir tanesi. Bakın 1 2 3 4 ve 5 tane bu şekilde yapacağız. Şu 11. buradaki 11. olan hariç. Önde 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Şurada sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar. Şu kenarda 11 tane modelden sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane model yaptık. Şurayı yaptık. Şimdi bakın tam bu sol tarafa geçeceğiz. Sol tarafta da 11 tane model yapılacak arkadaşlar. Bu sonuncu dilimi bu şekilde 8 ilmek kalana kadar eksilttim. Burası toplama sırası arkadaşlar ve patiğimizin sol tarafının birinci sırası. 9, 10 ve 11 tane pembe. 1, 2, 3, 4 tane beyaz. Pembe ipimi öne aldım. 1, 2, 3 beyaz ördüm. 2 tane inciyi öne aldım ve pembe ipimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sol tarafın birinci sırası. 2, 3, 4, 5 tane ördüm. İlmeğimi çıkartıp pembe ipi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 beyaz ördüm. İlmeğimi çıkarttım. 2 inciyi öne alarak pembe ipimi arkaya aldım. Sonra öndeki kalan iplerimi kontrol ederek bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Diğer sırada sol tarafın ikinci sırası.
11 tane pembeyi ördüm. 1 ve 2 tane beyaz örüp pembe ipimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 tane beyaz ördüm. 2 incimi öne aldım. Pembe ipimi de arkaya aldım. 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm. 1 2 3 ilmek geri geldim. Pembe ipimi öne aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ördüm. 2 tane inciyi öne aldım. Pembe ipimi arkaya aldım. 1 ilmek ördüm. Öndeki iplerimin gerginliğini kontrol ederek pembe ilmeklerimi de geriye doğru topluyorum arkadaşlar. Ve sol tarafın 3. sırasına geçiyoruz. 11 tane pembeyi ördüm. 1 2 3 4 ve 5 tane beyazla ördüm. İncilerimin yarısını sağa, yarısını sola aldım. Alttan tığımı geçirerek 6. ilmeği bu şekilde örüp tığıma taktım. 7 8 9 10 11 ve 12 13. Bu şekilde arkadaşlar. Bu modelimiz de sol tarafın 1. modeliydi. Şu modeli birlikte yaptık. Diğer modelleri de yapıp tekrar buluşalım sizlerle. Evet arkadaşlar. Sağ tarafta 2 4 6 8 10 tane model örmüştük. 11.'nin 2. sırasında ön kesme işlemlerine başlamıştık. Yani bu sağ tarafta 11 tane, önde bakın 1 2 3 4 ve 5 tane. Sonra sol tarafa geçtik. Sol tarafa şu yarım modelle başladık. 2 4 6 8 10 ve 11 model. Şimdi 11. modeli 2. sırasını ördükten sonra son sırayı pembe ile yapıyorum arkadaşlar. Bakın burada bir sıra boş beyaz sıra örmüyorum. Çünkü burası 33 olunca burası da 33 olacak. İki taraf eşit olacak. Burunumuzun patiğimizin tabanının denk gelmesi için arkadaşlar. Bakın bu şekilde pembe ile topladım. Şimdi patiğimizin bitiş kısmını, burayı geriye döndükten sonra şu ilmeklerin her birinin içinden ilmeklerimizi kaydırarak patiğimizi bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Taban kısmının muntazam olması için bu işlemi yapıyorum ben. Bakın bu şekilde bütün ilmeklerin içinden ilmekleri kaydıralım. Modelimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bakın. Şimdi kaç numara yaparsanız yapın arkadaşlar. Bu sol tarafı ve sağ tarafı sayıyorsunuz. Ortada
Bir tane tek kalacak şekilde. Şimdi 33 burada, 33 burada örmüştük ve ön kısmımızda vardı. Ben sağı ve solu saydım. Her iki tarafta da 59 bu tarafta, 59 ilmekte bu tarafta saydım. Ortada bakın 60. ilmek tam ortada iki taraftan da. Şimdi bu 60 ortada kalacak. 1 2 3 4 ve 5 tane sağından saydım. Bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. 1 2 3 4 5 6. tam ortaya gelecek. 7 8 9 10 11. Tabanımız arkadaşlar, buraları tam bakın şurada 4 ilmek kalana kadar 11 ilmekle devam edeceğiz. Bu bizim taban ilmeğimiz. 2 4 6 8 10 ve 11. Şimdi bu sol taraftan bağlantı ilmeğimi çıkarıyorum. 11. ilmeğimle birlikte çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu tarafta bağlantımı yaptım. Şimdi sağ tarafta bağlantımı yapıyorum. Hemen tığımı çıkartıyorum. Sıradan hemen ilk ilmeğimi arkaya bu şekilde çekiyorum ve bu önümüzdeki ilk ilmekle ikisini birlikte çekiyorum arkadaşlar. Tığımda bir ilmek var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sol taraftan ikinci bağlantı ilmeğimi çıkarttım ve 11. ilmeğimle birlikte ikisini topluyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi sağ tarafta hemen sıradan ikinci bağlantımı bu şekilde yapıyorum. İlk ilmekle ikisini birlikte çekerek yukarı çıkıyorum arkadaşlar. 2 sırayı ördük. 3. sırada tığımda bir ilmek var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Buradan sol taraftan 3. bağlantı ilmeğimi çıkartıyorum. Bu iki ilmeği birlikte çekerek geriye dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi sağ taraftan 3. bağlantımı bu şekilde yapıyorum. İlk ilmekle birlikte ikisini çekiyorum ve yukarı çıkıyorum. 3. sırayı ördük. 4. sıradayız. Bir tığım da var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sol taraftan 4. bağlantımı bu şekilde yapıyorum. Geriye dönüyoruz. Bu ilmekleri sayarsanız eksiltme artırma yapmamış olursunuz arkadaşlar. Yanlış yaparsanız hemen yakından dönersiniz o şekilde. Bakın 4 sırayı birlikte ördük. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bakın burada 1 2 3 ve 4 tane kaldı. 11 ilmekle patiğimizin tabanının başlangıcından topuğun bu bitirme kısmına kadar 11 ilmekle geldik. Şimdi son 4 sırada
Bir tane tığım da var. 2 ve 3. 3 bu kenarda, 3 de bu kenarda arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şimdi ortada 5 ilmek var. İlk ikisini birlikte örüyorum. Ortada bir tane, sonra diğer ikisini birlikte örüyorum ve bu kenarda 1, 2 ve 3 ilmek örüyorum. Bu kenarda 4 kalanın ilkinden ilmek çıkartarak ikisini bir örerek bağlıyorum. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek örüyorum. Çünkü 2 tane eksilttik. 11'den 9 kaldı. Bu tarafla bağlantımı yaptım. Yukarı çıktım arkadaşlar. Bir tane tığım da var. 2, 3. Şimdi şu önümüzdeki ilk 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra şu ördüğümüzün ikincisiyle diğer ilmeği birlikte örüyorum. Diğer kenardaki 3 taneyi de ördükten sonra buradan bağlantı ilmeğimle örerek geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek kaldı şu an. Şimdi yine bu tarafla bağlantımı yaptım. Bu şekilde yukarı çıktım. Bir tane tığım da var. 2, 3. 3 bu kenarda. 3 de bakın diğer kenarda. Ortada şu an 2 ilmeğim var. Onları da birlikte örerek eksiltmemi yapıyorum. Diğer 3 taneyi de bu şekilde örüyorum. Bağlantı ilmeğimi çıkartarak bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek kaldı. Sağ taraftan bu şekilde birleştirerek yukarı çıkıyorum. Son olarak 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örüyorum. Son bağlantımı buradan yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane örerek geriye dönüyorum. Şimdi sağ taraftaki de son bağlantımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yine burada bu 7 ilmeğin içinden bu şekilde ilmeklerimi kaydırıyorum. Hepsini kaydırdık. Sonra kenar tığlayacağımız 3 numara tığımızı aldık. Bu patiğimizin kenarından bakın. Şuralardan şu hemen yakından değil arkadaşlar, bakın şuradan alarak sık iğne bütün kenarı sık iğne ile tamamlıyoruz. Bu şekilde buraya kadar bakın sık iğne ile geldik. Şu ilk yaptığımız sık iğnenin üzerinden ilmeğimi kaydırıyorum. 1 ve 2 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen bakın geriye doğru şu ilk sık iğnenin üzerinden batarak ters sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Bir geriye, yine bir geriye,
Bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Ters sık iğnemizi de yaptıktan sonra bu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar.